Sana çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Hamileyim. Cihan, sen neden buradasın? Gelmeden edemedim. Sen bizim bebeğimize hamilesin. Bir daha beni hiç görmeyeceğini sanıyordum. Yaşanan her şeyi geçmişte bırakalım. Alya Mardin'den ayrılalı birkaç hafta olmuştu. Deniz için yeni bir hayata başlamaya çalışmıştı. Ancak kader ona beklenmedik bir haber daha hazırlamıştı. Muayeneden sonra Alya hamile olduğunu öğrendi. Cihan'a bunu söyleyip söylememe konusunda uzun süre tereddüt etti. Uzun uzun düşündükten sonra Alya sonunda Cihan'ı aramaya karar verdi. Ona dürüstçe hamile olduğunu söyledi. Ancak hemen Mardin'e dönmeye hazır olmadığını da belirtti. Cihan için bu haber her şeyi değiştirdi. Bir an bile tereddüt etmeden her şeyi bırakıp hemen Alya'nın yanına gitti. Cihan kliniğe vardığında Alya ultrason muayenesinden geçiyordu. Onu ofisin kapısında görünce gerçekten şaşırdı. Bu kadar çabuk geleceğini hiç tahmin etmemişti. Cihan için bu tek doğru karardı. Alya endişesinden kurtulamıyordu ve yaşadığı her şeyden sonra Cihan'ın ona daha da kızacağından veya onu Mardin'e geri getirmeye çalışacağından korkuyordu. Onun için en korkunç şey bu bile değildi, yaptığı şeyi ihanet olarak görüp çocuğu kaçırmak isteyebileceği düşüncesiydi. Ancak Cihan'ın davranışı korkularını tamamen dağıttı. Onu azarlamadı veya hemen geri dönmesini talep etmedi. Onun için en önemli şey sağlığı ve doğmamış çocuğun güvenliğiydi. Alya'nın tüm kararlarının sevgisizlikten değil, korkudan kaynaklandığını gayet iyi anlıyordu. Alya tehlike hissinden kurtulamadığını açıkça itiraf etti. Mardin'e dönmenin ailelerinin hayatını tekrar tehlikeye atacağından korkuyordu. Cihan onu dikkatle dinledi ve onu, Deniz'i ve doğmamış çocuklarını korumak için elinden gelen her şeyi yapacağına söz verdi. Ancak bu sefer onun yerine karar vermedi. Geçmişteki tüm hatalardan sonra, Alya'nın nerede güvende hissedeceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini anladı. Sadece yaptığı her seçimi kabul edeceğini ve ne olursa olsun yanında kalacağını bildirdi. Alya düşünmek için biraz zaman istedi. Artık aceleyle ya da korkunun etkisi altında hareket etmek istemiyordu. Aynı zamanda Cihan'dan gitmemesini rica etti. Çünkü ayrılık sırasında onu özleyen sadece o değildi. Deniz'in de babasının yanında olmasına gerçekten ihtiyacı vardı. Çocuk Cihan'ı görünce hemen kollarının arasına atıldı. Deniz için bu buluşma gerçek bir bayramdı. Babasıyla tekrar birlikte olabileceği anı çok uzun zamandır bekliyordu. Birçok haftadan sonra ilk kez aile olarak birlikte vakit geçirdiler. Sonraki birkaç gün boyunca Cihan, Alya ve Deniz'in yanında kaldı. Ona baskı yapmadı veya zorlu konuşmalara geri dönmedi. Bunun yerine sadece orada olmaya, yardım etmeye, destek olmaya ve davranışlarıyla bu sefer korkularıyla yalnız kalmayacağını kanıtlamaya çalıştı. İşte bu sakin günler, Alya'ya Cihan'ın onu geri dönmeye zorlamak veya geçmişteki olaylar için, onu azarlamak için gelmediğini görme fırsatı verdi. Onu sevdiği ve doğmamış çocuklarını şimdiden sevdiği için gelmişti. Ve uzun bir aradan sonra ilk kez Alya, gerçek güvenliğin kaçmakta değil, Cihan'la birlikte bir aile olarak tüm tehlikelerin üstesinden gelmeyi öğrenmekte yattığını düşünmeye başladı. Birkaç gün düşündükten sonra Alya yine de Mardin'e dönmeye karar verdi. Tüm acılara, zorluklara ve sürekli tehlikelere rağmen bu şehrin onun için gerçek bir yuva haline geldiğini fark etti. Gitmeden önce Alya, hamileliği hakkında şimdilik kimseye bir şey söylememelerini rica etti. Bu haberin bir süre aralarında kalmasını istiyordu. Cihan onun isteğine saygı duyarak küçük sırlarını saklayacağına söz verdi. Mardin'e giden yol huzur içinde geçti. Deniz annesi ve babasıyla tekrar eve dönmekten mutluydu ve Cihan, Alya'nın yanından ayrılmayarak, çok yorulmaması için dikkatlice onu izledi. Araba malikanenin yakınında durduğunda, tüm sakinler avluda toplanmıştı. Alya ve Deniz'in dönüşünü bekliyorlardı. Çünkü yoklukları sırasında herkes kendi yöntemleriyle onların kaderi için endişelenmişti. Alya endişeyle arabadan indi. Kaçışından sonra ailesinin güvenini kaybettiğine ikna olmuştu. Sanki yine sistemler, suçlamalar ve herkese acı çektirdiğine dair sözler duyacaktı.
Zihnen kendini böyle bir karşılaşmaya hazırlamıştı. Ama gerçek tamamen farklı çıktı. Sadakat ona ilk yaklaşan oldu. Bakışlarında artık hiçbir sertlik veya kınama yoktu. Ayrılık sırasında çok düşünmüş ve sonunda Alya'nın ailelerinin başına gelen tüm sorunların nedeni olmadığını anlamıştı. Ayrıca kendi sözleri ve eylemleriyle ona ne kadar acı çektirdiğini de fark etmişti. Sadakat tek kelime etmeden Alya'yı sıkıca kucakladı. Bu kucaklaşmada hiçbir sitem veya kızgınlık yoktu. Sadece Alya'nın sonunda eve dönmüş olmasının verdiği bir rahatlama vardı. Alya'nın Mardin'e dönüşü, tüm aile için bir dönüm noktasıydı. En acı verici ayrılıklardan sonra bile, aralarında samimi duygular, karşılıklı saygı ve yeni bir başlangıç arzusu kaldığı sürece insanların birbirlerine ulaşmanın bir yolunu bulabileceğini kanıtladı. Alya artık korkunun hayatını yönetmesine izin vermedi ve ilk kez bilinçli olarak kaçmayı değil, geleceğini emanet ettiği ailesine dönmeyi seçti. Cihan için bu dönem, aşkının bir sınavıydı. Gerçek aşkın zorlama veya kızgınlık üzerine kurulmadığını gösterdi. Alya'nın hemen dönmesini talep etmek veya kararını kınamak yerine, ona kendi seçimini yapma hakkını bıraktı. Duygularına ve özgürlüğüne duyduğu bu saygı, aralarındaki güvenin yavaş yavaş yeniden kurulmasına yardımcı oldu. Alya'nın hamileliği sadece iyi bir haber değil, aynı zamanda yeni bir başlangıcın da sembolüydü. Gelecekteki çocuk onlara aileleri için savaşmak için başka bir neden verdi, onlara geçmişteki hataları değil, birlikte yaratmak istedikleri geleceği düşünmeyi öğretti. Alya ve Cihan'ın anladığı en önemli şey, gerçek bir ailenin sadece sevgiyle kurtarılamayacağıydı. Güven, açıklık, karşılıklı destek ve her türlü zorluğun üstesinden birlikte gelme isteği gerektirir. Bundan böyle korkunun veya sessizliğin onları ayırmasına izin vermek istemiyorlardı. Geleceklerini dürüstlük, özen ve ortak kararlar üzerine kurmayı hedefliyorlardı. Önlerinde yeni zorluklar vardı, çünkü tehlike tamamen ortadan kalkmamıştı. Ancak artık yalnız hissetmiyorlardı. Eve döndüklerinde Alya sadece sığınak değil, aynı zamanda onu ve gelecekteki çocuklarını korumaya hazır insanlar da buldu. Bu hayatlarında yeni bir aşamanın başlangıcıydı. Ailenin ana gücü korku ve kaçış değil, birlik, sevgi ve birbirlerine olan sarsılmaz inançtı.